Bir insanın omuzlarına yüklenebilecek en ağır kederle henüz çocuk yaşta tanışmasıyla başlar. Yemyeşil tepelerin arasına gizlenmiş, her sabah ezan sesiyle uyanan o huzurlu köyde Zeynep, anne ve babasının sevgi dolu kanatları altında dünyanın en şanslı çocuğu gibi hissederdi. Babası Ahmet Efendi, alnının teriyle helalinden kazanan, zeytinliklerinin bereketini fakirle paylaşan, yüreği Allah sevgisiyle dolu bir adamdı. Annesi ise Zeynep'e her gece şefkatle sarılırken ona sabrı, dürüstlüğü ve her durumda Yaradan'a şükretmeyi öğretmişti. Evlerinden sızan kandil ışığı sanki tüm köyü ısıtan bir huzurun kaynağıydı. Ancak takvim yaprakları o kara kış gününü gösterdiğinde Zeynep'in dünyasındaki o parlak güneş ansızın bulutların ardına gizlendi. Köyü etkisi altına alan amansız bir hastalık önce babasını, kısa bir süre sonra da ona bakarken bitap düşen annesini yatağa hapsetti. Zeynep, küçücük elleriyle annesinin alnına ıslak bezler koyarken dudaklarından dökülen dualar gökyüzüne ulaşıyor ama kaderin hükmü değişmiyordu. Birkaç hafta içinde hayatının tek dayanağı olan iki çınarını da aynı toprağa verdi. Cenaze alayı köyün dar sokaklarından geçerken Zeynep'in feryadı rüzgarın uğultusuna karışıyordu. O gün sadece ailesini değil, çocukluğunu da o taze toprağın altına bırakmıştı. Köylülerin acıyan bakışları arasında yapayalnız kalan Zeynep, hayatın bu en çıplak ve en soğuk haliyle yetimlikle baş başa kalmıştı. O an, köy camisinden yükselen bir ses, sanki Zeynep'in kaderini ve ona el uzatacak olanların sorumluluğunu tüm dünyaya haykırıyordu. Gerçekten yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak karınlarına ateş doldururlar ve cehenneme gireceklerdir. Nisa Suresi 10. Ayet. Anne ve babasının vefatından sonra geriye kalan o büyük boşlukta, gözü yaşlı kız çocuğunun sığınacak bir liman araması kaçınılmazdı. Babasından miras kalan ve köyün en verimli topraklar kabul edilen zeytinlikler, Zeynep'in geleceğinin teminatı gibi görünse de, aslında üzerine üşüşecek akbabalar için birer av mahiyetindeydi. Zeynep henüz acısının ilk günlerini yaşarken, dayısı Kasım ve yengesi Melike'nin sahte gözyaşları arasında kendi evinden koparılıp onların karanlık gölgesine taşındı. Onlar için Zeynep, bakılması gereken bir emanet değil, ele geçirilmesi gereken bir servetin anahtarıydı. O meşhum kış akşamında dayısının evinin eşiğinden içeri adım atarken Zeynep'in kalbi sanki bir daha asla eskisi gibi ısınmayacağını fısıldıyordu. İkinci bölüm. Zulmün gölgesinde bir yetim ve sabır imtihanı. Zeynep için o evin kapısı sadece bir eşik değil, şefkatin bittiği ve soğuk bir kimsesizliğin başladığı hudut çizgisiydi. Dayısı Kasım ve yengesi Melike'nin yanında geçirdiği ilk günler, sahte bir acıma duygusuyla maskelenmişti. Ancak asıl niyetler çok geçmeden zehirli bir sarmaşık gibi evin her köşesini sardı. Zeynep henüz anne ve babasının yasını tutarken kendisine ait olan o sıcak evden koparılıp bu karanlık hanenin en izbe köşesine hapsedildi. Melike yengesi Zeynep'in narin ellerine bakıp acımak yerine o ellerin ne kadar çok iş görebileceğinin hesabını yapıyordu. Zeynep artık bir yeğen değil, boğaz tokluğuna çalışan, sesi kısılmış bir gölgeydi. Sabahın seherinde köyün buz gibi ayazı camları döverken Zeynep titreyen parmaklarıyla tandırı yakar, ekmek yoğurur ve evin her türlü ağır işine koşturulurdu. Kendi çocukları Şeyma ve Fatih sıcak yataklarında düşler kurarken Zeynep ahırda hayvanların bakımıyla uğraşır, sırtında odun taşırdı. Zulüm sadece bedensel yorgunlukla sınırlı değildi. Asıl yara Zeynep'in ruhunda açılıyordu. Akşam sofraya oturulduğunda önüne konulan bir dilim kuru ekmek, dayısının nefret dolu bakışları ve yengesinin iğneleyici sözleriyle haram edilirdi. Melike, "Bu eve geldiğinden beri bereketimiz kaçtı, boğaz sayımız arttı" diyerek Zeynep'in her lokmasını boğazına dizerdi. Oysa Zeynep'in badasından kalan zeytinliklerin geliri o evi krallar gibi yaşatmaya yetiyordu. Ama onlar Allah'ın emanetine hiyanet etmeyi dünya malına tercih etmişlerdi. Zeynep her gece yattığı o soğuk ve rutubetli odada gözyaşlarını ayastığını akıtırken şu ayeti mırıldanırdı. "Öyleyse yetimi sakın ezme, el açıp isteyeni de sakın azarlama." Duha Suresi 9-10 ayetler. Ancak bu evde ne ayetlerin hükmü geçiyordu ne de vicdanın sesi duyuluyordu.
Bir gün yengesi Melike'nin kasıtlı olarak yere döktüğü süt yüzünden yediği tokat, Zeynep'in sabrının en büyük imtihanı oldu. Yanağı sızlarken ve gözleri buğulanırken bile karşılık vermedi, sadece başını öne eğdi. Dayısı Kasımsa odanın köşesinde oturmuş, yeğeninin mirasını nasıl tamamen üzerine geçirebileceğinin planlarını yapıyordu. Zeynep'in zeytinlikleri gizlice satılmış, parasıyla Kasım'ın borçları ödenmiş ve yeni mülkler alınmıştı. Zeynep tüm bu olanları sezse de elinden duadan başka bir şey gelmiyordu. Tarlada çalışırken yorgunluktan dizlerinin bağı çözüldüğünde ellerini semaya açar ve fısıldardı. Allah'ım, sen mazlumun tek sığınağısın. Bana sabır ver, beni bu karanlıktan bir nurla çıkar. Onun bu sessiz çığlığı arşı titretiyor ama zalimlerin kalbi mühürlendiği için bu feryadı duymuyorlardı. Zeynep'in hayatında yıllar bir tesbihin taneleri gibi değil, her biri keskin bir bıçak sırtı gibi geçti. 11 yaşında girdiği o karanlık evde şimdi genç bir kız olmuştu. Ama yüzünde gençliğin o taze baharı değil, kışın en sert ayazından kalan derin izler vardı. Elleri tarlalarda çalışmaktan çatlamış, omuzları üzerine yıkılan ağır veballeri taşımaktan çökmüştü. Dayısı Kasım ve yengesi Melike, Zeynep'in sabrını bir acizlik zannederek zulmün dozunu her geçen gün artırdılar. Zeynep artık evin içinde adeta görünmez bir ruh gibiydi. Sadece işleri aksadığında hatırlanan bir gölge. Bir kış gecesi yengesinin şatafatlı bir düğüne gitmek için taktığı altın kolyelerin kendi babasının zeytinliklerinden gelen parayla alındığını bilmek Zeynep'in yüreğine kor bir ateş gibi düştü. Oysa o gece Zeynep dışarıdaki dondurucu soğuğa rağmen ahırın temizliğini bitirmek zorundaydı. Elleri soğuktan morarmış, nefesi havada buzdan kristaller oluştururken titreyen sesiyle şu ayeti okudu. Şüphesiz Rabbin her an gözetlemektedir. Fecr Suresi 14. Ayet. Sırrın ortaya çıkışıysa bir bayram sabahı kibrin doruğa ulaştığı o anda gerçekleşti. Kasım Efendi, köyün ileri gelenlerini ve akrabalarını evinde topladığı görkemli bir kahvaltı veriyordu. Amacı Zeynep'in mallarıyla kurduğu bu sahte ihtişamı herkesin gözüne sokmaktı. Zeynep ise mutfakta elleri titreyerek misafirlere hizmet ediyor, bir yandan da yengesinin "çabuk ol yetim, eli ağır arsız" azarlarına göğüs geriyordu. Tam o sırada odanın baş köşesinde duran ve Kasım'ın "atalarımdan kaldı" diyerek kimseye dokundurtmadığı eski işlemeli ağır ahşap sandık büyük bir gürültüyle yerinden oynadı. Evin eskiyen zeminindeki bir çökme miydi yoksa ilahi bir müdahale mi kimse anlamadı. Ancak sandık devrilip kapağı açıldığında içinden etrafa sahte tapular, gizli satış sözleşmeleri ve Zeynep'in babasının vasiyetnamesi saçıldı. Odanın ortasına düşen vasiyetnameyi köyün en dürüst adamı olarak bilinen Hacı Bekir Efendi yerden kaldırdı. Kağıdı okudukça yüzü kireç gibi bembeyaz oldu. Vasiyette açıkça yazıyordu. Tüm mallarım kızım rüştüne erene kadar dayısı Kasım'a emanettir. Ancak bir tek zeytin dahi satılırsa hakkım haram, ahiretim davacıdır. O an odadaki neşeli sesler bıçak gibi kesildi. Kasım'ın beti benze attı. Melike'nin elindeki gümüş tepsi yere düşerek parçalandı. Zeynep ise elinde boş bir çaydanlıkla kapı eşiğinde kala kalmıştı. 4. Bölüm. Yalanın enkazı ve sarsılan vicdanlar. O görkemli odanın ortasına saçılan vasiyetname ve tapular sadece kağıt parçaları değil, Kasım ve Melike'nin yıllardır ördüğü yalan duvarlarının yıkılan taşlarıydı. Köyün ileri gelenleri hayret ve öfkeyle birbirlerine bakarken Kasım'ın dili damağı kurumuş, az önce misafirlerine kibirle anlattığı başarı hikayeleri kursağında kalmıştı. Zeynep ise secdeye kapandığı yerden yavaşça doğruldu. Yüzünde ne bir intikam hırsı ne de bir öfke vardı. Sadece yılların yorgunluğunu taşıyan ama artık özgür kalmış bir ruhun sükûneti okunuyordu. Hacı Bekir Efendi elindeki vasiyeti Kasım'ın titreyen ellerine doğru uzatarak gır bir sesle haykırdı. Yetimin malını ancak en güzel şekilde o rüştüne erinceye kadar kullanın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin.
Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. İsra suresi 34. ayet. Kasım, içine düştüğü bu utanç çukurundan kurtulmak için hemen hileye başvurdu. Dizlerinin üzerine çöküp Zeynep'in ayaklarına kapanmaya çalışarak, ''Zeynep'im, güzel kızım, biz o parayı senin geleceğin için saklıyorduk, seni korumak için böyle yaptık.'' diye feryat etmeye başladı. Yengesi Melike de timsah gözyaşları dökerek, ''Biz sana annelik yapmadık mı, babalık yapmadık mı, hepsi senin iyiliğin içindi.'' diyerek yalanlarına devam etti. Ancak odadaki hiç kimse artık bu sahte gözyaşlarına inanmıyordu. Az önce Zeynep'e yetim arsız diye bağıran sesin sahibi şimdi bir suçlu gibi kıvranıyordu. Zeynep dayısının elini nazikçe itti ve sadece şunları söyledi. ''Siz benim malımı değil, çocukluğumu, annemin kokusunu ve babamın bana bıraktığı o güven duygusunu sattınız. Ben sizi Allah'a havale ettim. Hüküm O'nundur.'' O günden sonra köyde hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kasım ve Melike'nin evi sanki üzerine bir lanet çökmüşçesine kasvetli bir sessizliğe büründü. Köylüler onlarla selamı sabahı kesti, çarşıda pazarda yüzlerine bakan kalmadı. Fakat asıl felaket mülklerin ve paranın ellerinden kayıp gitmesiyle başladı. Usulsüz satışlar fark edilince alacaklılar kapıya dayandı. Kasım borçlarını ödeyebilmek için Zeynep'in mallarıyla aldığı her şeyi birer birer satmak zorunda kaldı. Ancak ne kadar satarsa satsın borç batağından bir türlü çıkamıyordu. Zeynep ise bu süreçte Hacı Bekir Efendi'nin gözetiminde babasından kalan ve henüz satılmamış olan o küçük evi ve bir miktar zeytinliğini geri aldı. O evde artık lüks yoktu ama huzur vardı. Gece pencerelerinden sızan ışık artık bir yalanı değil, bir yetimin yeniden yeşeren umudunu müjdeliyordu. Ancak zalimlerin çilesi henüz bitmemişti. Haram mal, biriktiren için bir hazine değil, vakti geldiğinde tutuşacak bir yığındır. Kasım ve Melike'nin Zeynep'in hakkını yiyerek kurdukları o sahte saadet, ilahi bir rüzgarla sarsılmaya başladı. Sırrın ifşasından sonra sanki evin üzerindeki o sahte parıltı bir anda sönmüş, yerine ağır bir kasvet çökmüştü. Önce işleri bozuldu, Kasım'ın büyük umutlarla ve yetim malıyla girdiği ticari ortaklıklar, ortaklarının hileleriyle birer birer battı. Onca mülk, onca altın, sanki avuçlarındaki kum gibi akıp gidiyordu. Bir zamanlar köye yukarıdan bakan, Zeynep'i hor gören Melike ise, şimdi kapısına dayanan alacaklıların korkusundan pencereleri açamaz hale gelmişti. Allah'ın uyarısı tecelli ediyordu. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bakara suresi 188. ayet. Bu süreçte asıl ibretlik olan, Kasım ve Melike'nin kendi evlatlarının tavrıydı. Şatafat içinde büyüttükleri, her istediklerini Zeynep'in hakkıyla önlerine koydukları çocukları, fakirlik kapıyı çalınca anne ve babalarına en büyük darbeyi vurdular. Şeyma ve Fatih, alışık oldukları lüks hayatın bitmesine tahammül edemediler. "Bizi bu sefalete mahkum edemezsiniz," diyerek anne ve babalarını o enkazın içinde yapayalnız bırakıp şehre gittiler. Kasım ve Melike, uğruna ahiretlerini yaktıkları çocukları tarafından terk edilmenin acısıyla baş başa kaldılar. Evlerinde artık ne neşeli kahkahalar ne de zengin sofralar vardı. Sadece birbirlerini suçlayan iki pişman ruhun karanlık fısıltıları kalmıştı. Zeynep'in dünyasındaysa bambaşka bir bahar yaşanıyordu. Geri aldığı o küçük eski eve taşındığında sadece birkaç parça eşyası vardı ama yüreği bir orduyu doyuracak kadar zengindi. Toprağa attığı her tohum, ektiği her fidan sanki ona teşekkür edercesine misliyle karşılık veriyordu. Zeynep'in bahçesindeki zeytin ağaçları köyün en kurak zamanında bile bereketle dolup taşıyordu. O azla yetiniyor, kazandığının bir kısmını kendisi gibi yetim kalan çocuklara ayırıyordu. Köy halkı Zeynep'in evinin önünden geçerken bu kızın ekmeğinde Allah'ın nuru var diyerek ona gıptayla bakıyordu. Zeynep her akşam sofrasına otururken şu ayeti şükürle okurdu. "Şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım." İbrahim suresi 7. ayet. Ancak imtihan henüz bitmemişti.
Zalimlerin düşüşü en dibe kadar sürecekti. Bir gece yarısı Kasım'ın hırsla doldurduğu samanlıktan yükselen dumanlar tüm köyü ayağa kaldırdı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp o görkemli konağa doğru ilerlerken Kasım ve Melike ellerinde hiçbir şey kalmadan canlarını zor kurtararak sokağa fırladılar. Ateş, yetim malıyla alınan her şeyi yutup küle çevirirken Zeynep penceresinden uzaktaki o alevlere bakıp sadece Sübhanallah diyebildi. İlahi adalet, mülkü gerçek sahibine iade etmiş, haksızlıkla kazanılanıysa ateşle temizlemiş. 6. Bölüm İlahi adaletin mührü ve sabrın zaferi. Köyün üzerinde yükselen o simsiyah dumanlar dağıldığında, geriye sadece kül yığınları ve mühürlenmiş vicdanların ağır enkazı kalmıştı. Kasım ve Melike'nin bir zamanlar köye kibirle bakan o devasa konağı, şimdi sadece rüzgarın uğuldadığı bir harabeydi. Yetim malıyla örülen duvarlar, yine o malın feryadıyla yıkılıp gitmişti. Kasım, yangından kurtarabildiği tek şeyi, o boş ve yanmış sandığı kucağına almış, köyün meydanındaki bir ağacın altına sığınmıştı. Bir zamanlar efendi diye karşılanan adam, şimdi kimsenin yüzüne bakmadığı, selam dahi vermediği bir yabancıya dönüşmüştü. Melike ise o ihtişamlı elbiselerinden arta kalan yırtık pırtık kıyafetleriyle, sığındıkları derme çatma kulübede pişmanlığın zehriyle kavruluyordu. Kendi evlatları onları aramamış, tek bir mektup dahi göndermemişlerdi. Uğruna ahiretlerini yaktıkları her şey, dünya gözüyle ellerinden uçup itmişti. Allah'ın adaleti tecelli etmiş ve şu ayeti kerime bir kez daha tarihe not düşülmüştü. Zulmedenler, yakında nasıl bir devrimle devrileceklerini, hangi akıbete yöneleceklerini bileceklerdir. Şuara Suresi 227. Ayet. Zeynep'in dünyasında ise hayat, adeta cennetten bir köşe gibi yeniden çiçeklenmişti. Sabrın ve tevekkülün meyveleri onun her adımında bereket olup yağıyordu. Geri aldığı zeytinlikler sanki yılların acısını çıkarmak istercesine öyle bir mahsul vermişti ki, köyün yaşlıları böyle bir bereketin daha önce görülmediğini söylüyorlardı. Zeynep, kazancının her kuruşunda yetimlerin, dul kalmışların ve çaresizlerin hakkı olduğunu biliyordu. Köyün girişindeki o yıkık dökük eski evi sıcak bir yuvaya dönüştürdü. Ama o, sadece kendisi için değil, çevresi için yaşayan bir merhamet pınarı olmuştu. Evinin kapısı hiç kapanmıyor, mutfağında pişen çorba köyün tüm gariplerini ısıtıyordu. Zeynep'in yüzündeki o hüzünlü hatlar, şimdi yerini huzurlu bir tebessüme ve nurani bir ışığa bırakmıştı. O, sadece hakkını geri almamış, aynı zamanda onurunu ve huzurunu da bizzat Rabbinden bir ödül olarak almıştı.